Sinemada devrim yaratacağı yönündeki abartılı reklamı bir kenara bırakın. Yarım milyar dolarlık fiyat etiketini dikkate almayın. James Cameron'un teknolojinin hayal gücüne uygun olmasını sağlamak için beklediği sayısız yılı unutun. Avatar değerlendirmesine bu dış etkenleri de dahil etmek filmi büyük bir hayal kırıklığına uğratır. Bununla birlikte, yalnızca kendi değerlerine göre değerlendirildiğinde, Avatar güzel bir film ama bazen sınırlı hissedilebilen bir film. Bilgisayar animasyonundaki gelişmelerin göz ardı edilmesi, dijital 3D film yapımının sağladığı özgürlüğün anlaşılmaması ve hem modası geçmiş hem de aşağılayıcı bir hikaye tarafından engellenen Avatar hala güçlü performanslar, mükemmel ilerleme hızı ve Cameron'un aksiyonu yakalamadaki rakipsiz yeteneğiyle öne çıkmayı başarıyor. Büyük ölçekte. 2154 yılında, belden aşağısı felçli bir denizci olan Jake Sully, dondurucu uykudan uyanır ve bilim dehası ikiz kardeşinin öldüğünü ve çalıştığı şirket olan RDA'nın, kardeşinin işini devam ettirmesi için Jake'i işe almak istediğini öğrenir. Avatar programının bir üyesi olarak araştırma yapın. Avatarlar gülünç derecede pahalıdır, insanlar için toksik olan havayı soluyabilen, çevik, mavi, 3 metre boyunda insansı yaratıklar olan yerli Navi popülasyonunun %100 biyolojik kopyalarıdır. Avatarlar sinirsel bağlantı yoluyla kontrol ediliyor. Dolayısıyla Jake'in bir bilim adamı değil de bir asker olması sorun değil çünkü avatarlar bireyin genetik yapısına uyacak şekilde programlanmıştır. Programın tüm amacı, insanların Navi'lerle iletişim kurmasını, kültürlerini ilk elden öğrenmelerini ve sonra onlara çok güzel bir şekilde, RDA'nın değerli, unobtainium, madenini çıkarabilmesi için topraklarından defolup gitmeyeceklerini sormaktır. Jake'in askeri geçmişi ve pahalı, geleceğe yönelik omurilik ameliyatıyla tekrar yürüme arzusu, onu Avatar programını diplomasiden casusluğa dönüştürmek için mükemmel bir aday haline getiriyor. Görüyorsunuz, diplomasi şirketin güvenlik şefi Quaritch'e pek çekici gelmiyor ve Navi'yi yok etmek için üstteki her ağır top parçasını kullanma konusunda kesinlikle azgın. Jake'in gelişi ve Avatar programıyla tanışmasıyla Quaritch ona bir anlaşma teklif eder, köstebek olun ve Navi'yi neyin harekete geçirdiğini öğrenin ve karşılığında Quaritch, Jake'in omurga ameliyatının masraflarını şirketin ödemesini sağlayacak. Ne yazık ki Jake, Avatar bedenine girip Navi'lerin arasına girdiğinde onların kültürüne ve Pandora'nın tehlikeli güzelliğine hayran kalır. Aynı zamanda büyük bir savaşçı ve kabilesinin prensesi olan Neytiri'ye de aşık olur. Maalesef RDA, Jake'in kişisel mutluluğuna karşı biraz kayıtsız ve bu yüzden Jake, gururlu ve barışçıl yerlileri yok etmek isteyen kötü, ruhsuz şirket ile yeni evlat edindiği insanları kurtarmak için Navi ile eski işverenine karşı savaşmak arasında seçim yapmak zorunda. Ve hayır, bunun tersini düşünmüyorum, Navi'ler Jake'i evlat edinmiyor, onları yeni fiili liderleri olarak benimser. Avatar, asil bir vahşi hikayedir. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyenler için, 18. yüzyılda ortaya çıkan asil vahşi kavramı, modernleşmenin dokunmadığı medeniyetin en saf medeniyet olduğunu söylüyor. İnsanın tutkusu, doğal iyiliğini ortadan kaldırmaktır ve bu iyiliği geri kazanmak için modern insan, modern dünyanın yozlaşmışlığını geride bırakmalı ve soylu vahşilerle birlikte yaşamalıdır. Ama bu konseptin sadece aptal kısmı. İşin rahatsız edici kısmı, her ne kadar doğuştan olmasa da çoğu zaman mevcut olsa da, modern insanın beyaz olması ve vahşilerle birlikte yaşayarak insanlığını yeniden kazanmakla kalmayıp, hepsinden daha asil ve onların gerçek kurtarıcısı olduğunun ortaya çıkmasıdır. Avatar'ın kurtlarla dans ile karşılaştırılması adil değil çünkü kurtlarla dansta Kevin Costner'ın karakteri, onları ayaklanmaya ve ABD hükümetine karşı savaşmaya teşvik etmek yerine, sonuçta Sioux'lar tarafından kurtarıldı. Aynı zamanda bir grup pislik olan savaşan bir Kızılderili kabilesi de var, bu yüzden her ikisi de moderniteden etkilenmediği için asil vahşi kavramı geçerli değil. Hikayenin basitliği, Avatar'ın kusuru değil, yeni bir şey yaratmak için ayrıntılara ince ayar yapma konusundaki isteksizliğidir. Cameron neden altı bacaklı atları ve çekiç başlı gergedanları yeniden hayal edebiliyor ama kahramanı beyaz olmayan bir erkek haline getirmek ondan kaçıyor gibi görünüyor? Film ne açıkça ırkçıdır ne de soylu vahşi hikaye süreci rayından çıkaracak kadardır ama hayal kırıklığı yaratıyor ve belki de hikayenin sonradan düşünülmüş olduğunun en büyük işareti. Keşke Cameron senaryoya Pandora'yı tasarlarken gösterdiği çabanın yarısı kadar çaba gösterseydi. Cameron botanik ve ormancılığı daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde hayal ettiğinden bitki yaşamına gösterilen ilgi özellikle etkileyici. Maalesef hayvanlar söz konusu olduğunda hayal gücü çok daha sınırlıdır. Pandora'da gördüğümüz tüm yaratıklar yalnızca tanınabilir bir hayvana dayanmıyor, aynı zamanda değişiklikler evrimsel bir amaca hizmet etmekten ziyade yalnızca kozmetik bir his veriyor.
Tüm canlıların dünyamızda bir temeli olduğunu iddia edenler için, uhrevi olmanın ne anlama geldiğini anlayan bir sanatçı olan Guillermo del Toro'nun tasarımlarına bakmalarını öneririm. Elbette, Pan'ın labirentindeki solgun adam bir erkek ama görmek için gözlerini avuçlarının içine sokan birini hayal edebilir miydiniz? Ama Avatar'da bir at alırsınız, onu boyarsınız, birkaç uzuv eklersiniz, biyolüminesans yaparsınız ve artık resmi Avatar aktivist hayatta kalma rehberimin Direhorse dediği şeye sahip olursunuz. Spore video oyununun oyuncuları muhtemelen filmdeki yaratıklara bakacak ve bu yaygaranın nedenini merak edecekler. Ayrıca Pandora'da kürklü yaratıklar bulamazsınız çünkü kürkü canlandırmak zordur. Bunu biliyorum çünkü Monsters, Inc.'in özel özellikler diskinde Sully'nin kürkünün gerçek görünmesini ve hareket etmesini sağlama sürecini ayrıntılı olarak anlatmışlardı. Ayrıca Avatar'da Na'vilerin tüm saçlarının ya örüldüğünü ya da at kuyruğu şeklinde toplandığını fark edeceksiniz. Tüm Na'vilerin bu uzun saç örgüsü vardır çünkü bu onların Pandora'nın hayvanlarıyla ve Na'vi atalarıyla ruhlar ağacı aracılığıyla fiziksel bir bağlantı kurmalarına olanak tanır. Tematik olarak bu doğal bağlantı, insanların avatarlar aracılığıyla yapmaya çalıştığı yapay bağlantıyı yansıtmayı amaçlıyor. Ancak teknik düzeyde örgünün varlığı, saçı canlandırmanın da zor olmasından kaynaklanmaktadır. Bunu biliyorum çünkü The Incredibles'ın DVD'sinde Violet'in saçını canlandırmanın zorlukları anlatılıyor. Monsters, Inc. 2001'de ve The Incredibles 2004'te çıktı ve bu yeniliklerin yokluğunu görmek, Na'vi'nin müthiş animasyonuna ve Pandora'nın genel kapsamına rağmen Avatar'ın sınırlı hissetmesine neden oluyor. Ancak kapsam 3D'ye dayanmıyor ve takdir edilmesi için 3D'yi gerektirmiyor. Cameron'un Avatar'daki 3D'den duyduğu coşku, 3D'nin sunduğu şeylerin gerçek değerini takdir etmediğini gördüğünüzde biraz komik ve sönük hissetmeden edemiyor. Teknolojiyle ilgili kendi sorunları olmasına rağmen Robert Zemeckis, dijital 3D'nin en büyük iki avantajının sonsuz alan derinliğine sahip olmanız ve uzun, kesintisiz çekimlerde uçabilmeniz olduğunu keşfetti. Cameron, Avatar'ı diğer filmlerinden biriymiş gibi çekiyor. 3D güzel bir netlik sağlıyor ama bence onu dijital olarak 2D olarak yansıtılan gören herkes pek bir şey kaçırmayacaktır. Neyse ki Cameron'ın yeni araç seti dikkati dağıtmıyor ve heyecan verici ve ustaca tempolu bir film yapmayı unutmuyor. 160 dakika süren Avatar asla uzun sürmüyor ve deneyim uçup gidiyor. Bu etkileyici bir başarı çünkü çoğu destansı film size çalışma süresini hissettiriyor. Duran parçalara gelince, Cameron hiçbir zaman çekimde sorun yaşamadı ve Avatar'da, özellikle de büyük finalde, gökyüzüne çıkıp ormanda sallanarak kendine meydan okuyor. Denizciler ve açgözlü şirket oldukça uzaylı olabilir ama Avatar'daki aksiyon daha önce Cameron'da gördüğünüz hiçbir şeye benzemiyor. Filmde ayrıca herkesin müthiş performanslar sergilediği müthiş bir oyuncu kadrosu var. Sigourney Weaver çok eğleniyor gibi görünüyor, Michelle Rodriguez sürekli bir alaycı tavır takınmıyor ve Zoe Saldana ve Sam Worthington, performansları hareket yakalamalı olmasına rağmen, Hollywood'un yıldızlarının bir sonraki dalgası arasında yer alacaklarını gösteriyor. Ancak Avatar'ı izlemenin en göze çarpan ve belki de en iyi nedeni Stephen Lang'tır. Beyaz perdeye ilk çıkışını 1981 yapımı TV filmi We're Fighting Back ile yapan Lang, Public Enemies, The Man Who Stared at Goats ve şimdi de Avatar'la inanılmaz bir 2009 yılı geçirdi. Quaritch, gişe rekorları kıran tarihin en eğlenceli ve unutulmaz kötü adamlarından biridir. O, desteklemeyi sevdiğiniz kötü adamdır çünkü o kadar kibirli ve kibirlidir ki hiçbir güvensizlik belirtisi göstermez. Herhangi bir kişisel intikam ya da köklü bir travma nedeniyle değil, sadece yapabildiği için Na'vi'yi cehenneme çevirmek istiyor. Derin bir karakter değil ama Lang onu büyük bütçeli özel efektler kadar heyecanlı ve izlemesi keyifli kılıyor. Avatar'ın en şaşırtıcı yanı sınırlamalarıdır. Anlatımı, özel efektleri ve 3D anlayışıyla sınırlı olan Cameron bu alanlarda asla başarısız olmuyor ama bu konularda da asla başarılı olmuyor. Avatar'ı kurtaran şey sözde yenilikler değil, güçlü performanslar, becerikli kurgu ve Cameron'un sinemada izlemenizi gerektirecek kadar muhteşem aksiyon yönlendirme yeteneğidir.